YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde hiç fırın kullanmadan, düdüklü tencere de kullanmadan yumuşacık pamuk gibi sanki fırında kızarmış gibi bu görmüş olduğunuz bütün tavuğu tavada yapacağım. Özellikle öğrenci evleri için yapabileceğiniz gerçekten şahane bir tarif. Bu nefis tavuğu nasıl pişirmişim? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir adet 2 kiloya yakın bir tavuk var elimde. Onu musluğun önünde güzelce yıkadım. Daha sonra gösterdiğim şekilde kesiyorum. İsterseniz derisini atarsınız, isterseniz de derisiyle beraber pişirirsiniz. Çok daha lezzetli olur. Kuyruk bölümünü de çıkarıyorum. Bu tarifi bir öğrenci evinde yapıyorum. Şu anda burada yaşadığım evde fırın yok. O yüzden böyle tavada tarifler vermeye çalışıyorum. Tavuğun üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar taze çekilmiş karabiber serpiştiriyorum. Şöyle her tarafını güzelce tuzluyorum. Daha güzel kızarmasını sağlayacaktır tuz ve karabiber. Bütün yüzeyine, her tarafına bu şekilde tuz, karabiber ve 1 tatlı kaşığı kadar da kekik ekleyerek güzelce her tarafına elimle yediriyorum. Tarifimde salça, yoğurt, limon gibi şeyler kullanmıyorum. İç kısmını da bu şekilde güzelce tuzluyorum. Yeteri miktarda tuzlayıp ve karabiber çekiyorum. Taze çekilmiş karabiber çok daha lezzetli oluyor. Daha güzel kokusu çıkıyor. Biraz da kekik gösterdiğim şekilde her tarafına güzelce elimle yediriyorum. Yaklaşık şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı her tarafına güzelce elimle yediriyorum. Şöyle biraz kesiyorum daha güzel pişmesi için. Evet, tavuğu hazırladım. Böyle elimde çift kapaklı mıknatıslı tava var. Onu açtım. Biraz yağlıyorum. Bu tarifi yılbaşı sofranız için hazırlayabilirsiniz. Gerçekten lezzetine doyamayacaksınız. Evet, tavuğu güzelce yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kenarlarında biraz da boşluk kaldı. Biraz daha zeytinyağı sürüyorum her tarafına güzel kızarsın diye. Tavuğun kendi yağı da olacaktır. Derisinin altında kızarınca çıkacaktır. Daha güzel pişmesini sağlayacaktır. Köşeleri biraz boş kaldı. O boş kalan yerlerine de patates ve havuç yerleştiriyorum. Patateslerin kabukları soyuldu, yıkandı. Havucun da kabuğunu kazıdım. Yıkadım tekrardan. Gösterdiğim şekilde boş olan yerlere yerleştiriyorum. Böyle etin yanında garnitür olsun diye. 3 diş de sarımsağı bu şekilde üzerine bırakıyorum. Zaten sarımsak kokusunu tavuğa verecektir. Artık tavuğumuz hazırdır. Pişirmek için ocağa götürebiliriz. Ocağa aldım tavayı. En kısık ateşte pişirmeye başladım. Arada kontrol ediyorum. Bakıyorum. Henüz daha pişmemiş. Kontrol ediyorum. Çatal batmıyor, görüyorsunuz. Patatesler de pişmemiş. Gördüğünüz gibi suyunu da bırakmış. Köşesinden görünüyor, suyunu da bırakmış. Yine aynı şekilde en kısık ateşte yaklaşık 1 saattir bu şekilde pişiyor. Arada bir çeviriyorum. Tava çift taraflı olduğu için çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif böyle karamelize olmuş. Çok da güzel kızarmış. Bu şekilde kontrol ediyorum.
Tekrar diğer yüzünü çeviriyorum. Bakınız artık gayet güzel piştiğini görüyorum. Yaklaşık dediğim gibi 1 saattir bu şekilde tavuk kendi suyunu saldı. Tekrar aynı suyu çekti en kısık ateşte. Derisinin altındaki yağlar kendini bıraktı. Kızardı. Gayet güzel. Çok lezzetli oldu. Mis gibi de kokular yayıldı. Dediğim gibi yaklaşık en kısık ateşte, ocağın orta gözünde en kısık ateşte 1 saate yakın bir süre içinde tavuk pişti. Görüntüsünü de görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Yılbaşı sofranız için hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif. Böyle köşesinden çatalla da göstereyim ne kadar güzel piştiğini. Lokum gibi oldu. Bakınız çatalla bile, hiç bıçak kullanmadan çatalla bile bölünüyor. 4 kişilik bir menü oluşturabilirsiniz bu şekilde. Bakınız hemen kolaylıkla bölünüyor. Yanına dilerseniz böyle bademli, cevizli bir iç pilav hazırlayabilirsiniz. O şekilde tavuk dolmaları tarifleri de kanalımda var. O kadar lezzetli olmuş ki patatesler de gerçekten gayet güzel pişmiş. Havuçlarda görüyorsunuz çatalla bile hemen bölünüyor. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet. Yanında sebze de pişirmiş olduk. Gayet güzel oldu. Dilerseniz yanına da güzel bir çorba hazırlayabilirsiniz. Salatayla beraber güzel bir menü oluşturabilirsiniz. Bugün de çift kapaklı tavada tandır lezzetinde lokum gibi pişmiş bir tavuk tarifi verdim. Patatesini de görüyorsunuz gayet güzel pişmiş. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.